Herkese merhaba, ben Tuğba. Bugün 3 farklı yılbaşı süsü çalışacağız. İlk olarak peçetemden çalışmak istediğim bölümü kesiyorum ve peçetemi tek kata indirgiyorum. Beyaz akrilik boya ve tutkal karışımıyla köpüğüme 2 kat astar atıyorum. Çalışmak istediğim kağıtları kestim. Onları kendimce yerleştireceğim köpüğün üstüne. Bunun için gene her zamanki gibi dekupaj tutkalı kullanıyorum. Onun yardımıyla ve fırça yardımıyla istediğim yere şeklimi yerleştiriyorum. Tutkalı hem kağıdın altına hem de üstüne bolca sürüyoruz. Böylece daha sıkı bir şekilde yapışmasını sağlıyoruz. İki kat astarım kuruduktan sonra ve yapışkanım da kuruduktan sonra süngerim yardımıyla beyaz akrilik boyayla kar efekti veriyorum. Çalışmamın resimli kısmından yaldızlı boyayla geçiyorum. Önce sadece resimli kısma çalışacaktım fakat parıltıyı çok sevdiğim için gene dayanamadım ve köpüğün her tarafına, özellikle de üst kısmına bol miktarda bu boyadan sürdüm. Sarı yaldızlı boya gözüme tam yeterli gelmediği için, tepede daha fazla da pırıltı istediğim için yukarıyı şeffaf tutkalla tutkallayarak üzerine sarı sim döktüm. Daha önceki yılbaşı süslerimden kırılanlar, eskiyenler olmuştu. Onların saplarını saklamıştım, atmamıştım. Onları bu çalışmamda kullanmak istedim ve silikon tabancası yardımıyla yapıştırdım. Birinci süsümüzü ağacımıza yerleştiriyoruz. İkinci çalışmamda Noel Baba kullanacağım fakat burada sadece kafasıyla çalışmak istiyorum, geniş alan olmadığı için. O yüzden 2 tane Noel Baba kafasını peçeteden ayırıyoruz. Daha önceki köpüğümle beraber bu köpüğü de astarlamıştım. Gene 2 kat astar attım. Kuruduktan sonra Noel Baba'nın kafalarını, 2 kafayı gene dekupaj tutkalı yardımıyla köpüğüme yapıştırıyorum. Noel Babaları yapıştırdıktan sonra bu aralarda bir boşluklar oldu. Çok hoşuma gitmedi. Oraya çam ağacından bir kesit yapıştırayım dedim fakat ondan da vazgeçtim. En sonunda kendim çizmeye karar verdim. Yeşil boyam yardımıyla ve ince bir fırçanın hem ucunu hem sapını kullanarak oraya kendimce bir yılbaşı ağacı çizdim. Yeşil boyam kuruduktan sonra simli boyamla üzerinden tekrar pırıltı vererek geçiyorum.
Yine dayanamadım ve topun her tarafına gri simden sürdüm. Süsümüzün asma yerine küçük bir çam yapıştırdım. Gene silikon tabancası kullandım. Yalnız silikon tabancasını kullanırken önce ısınmasını bekleyin. Çok fazla sıkarsanız bu sefer daha sonra ısındıktan sonra durduramıyorsunuz. Kendi kendine akmaya devam ediyor. Buna dikkat edin bence. Ve ikinci süsümüz de ağaçtaki yerini alıyor. Küçük topta bir kat astar attım sadece. Daha sonra metalik mavi akrilik boyayla boyadım. Bu boyayı 2 kat sürdüm. Astar 1 kat, metalik boyayı 2 kat sürdüm. Tepesinden simler sanki akıyormuş gibi görüntü verebilmek için şeffaf tutkalı önce sürdüm. Daha sonra simimi dökerek fırça yardımıyla orada belli bir takım çizikler yaptım. Böylece hani sanki akar gibi bir görüntü olsun istedim. Yine ağaca asmak için küçük aparatımı silikon tabancam yardımıyla yapıştırıyorum ve ürünümüz ağaçtaki yerini alıyor. Bu süsleri evde keyifle ve kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Eğer sizler de çalışmamı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Çan butonuna basarsanız da yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Sevgiyle kalın.